Arkadaşlar merhaba. Felsefe ve düşünce tarihine dair müzakeremize devam ediyoruz. Bugün sizlerle Warburton'un felsefe okuma rehberi başlıklı müzakeremizde özgün mü olalım, öznel mi olalım? Bu başlığı analiz edeceğiz. Neden bu başlık? Çünkü biz akademik hayatın içerisinde özgün olma ve öznel olma arasındaki ayrımı netleştirmek için gerçekten büyük çaba harcarız. Çünkü birçok insan özgün olmayı öznel olmak olarak yorumlayabilir. Ama burada dikkat çeken nokta şu: akademik bir işin içindeysek eğer bu özgün olmanın öznellikten uzak, veriye dayalı ve bilimsel bir perspektiften hareketle ortaya çıkması gerektiğini ifade ederiz. Peki akademik hayatın içerisinde birçok tez yazılmış, kitap yazılmış, aynı kişiyle ilgili pek çok eser kalem alınmış. Ben bir tez yazarken, bir makale yazarken ya da bir konu üzerinde çalışırken nasıl özgün olacağım ve öznellikten nasıl kaçınacağım? Şimdi öncelikle şunu ifade etmek lazım. Akademik faaliyetler bireysel tecrübelerin, duyguya yönelik düşüncelerin ya da insanları etkilemeye yönelik faaliyetlerin merkezi değildir. Akademik faaliyetlerin amacı verilerden hareketle belli sonuçlara ulaşmak. Ve bu belli sonuçlar da bizim önceden belirlediğimiz sonuçlar değil, sebeple sonuç arasındaki ilişkiden kaynaklanan ya da bizim yöntemimizin doğurduğu aynı sebeplerin aynı sonuçları verdiği noktaya ilerlemesi gerekiyor. Çünkü bir şeyin bilim olabilmesi aynı sebeplerin aynı sonuçlara ulaşmasıyla gerçekleşiyor. Ben önceki müzakerelerimde bilgi ve bilim arasında bir farka işaret etmiştim. Bilgi neydi? Doğruluğu ve yanlışlığı olabilen bir veriydi. Ama bilim öyle değildi. Bilim doğrulanmış, yani önceki tecrübelerden hareketle aynı sebeplerin aynı sonuçları doğurduğu bir sürecin sonunda elde edilen veriydi. Ve bu sebeple sonuç arasındaki ilişkiye dair yaklaşım biçimlerindeki ya da yöntemdeki değişmelerden kaynaklanan hususlar da yine verilerle tespit edilip bu bilimsel değişmeyi de ortaya koymak gerekiyor. Şimdi bazı arkadaşlar şöyle itirazlarda bulunabiliyorlar. Bilimsel gerçeklik dediğiniz şeyler değişmez mi? Bilimsel gerçeklikteki veriler farklılaşmaz mı? Farklılaşır. Ama o farklılaşmanın da yine kabul edilebilir açık ve nesnel açıklamalarının olması gerekir. Onun için bilimsel bir ifade dediğimiz zaman öznellikle özgünlüğü birbirinden ayırmamız gerekiyor. Peki özgün olmak bu kadar kolay mı? Gelin Warburton'dan da hareketle bunları analiz edelim. Şimdi diyor ki Warburton bu öznel olmayla ilgili otobiyografiden sakın. Otobiyografiden sakınmak neden önemli? Çünkü bizim kendi kanaatlerimizi, düşüncelerimizi herhangi bir veriye veya dayanağa ihtiyaç duymaksızın ifade etmekten oluşur. Ve burada da daha çok kanımca inanıyorum ki şahsen hep hissettim, bana öyle geliyor ki kişisel kanıma göre ne olursa olsun kuvvetle hissediyorum ki gibi kalıplar kullanılır. Şimdi ben bir tez çalışmasını okurken ya da akademik bir semineri dinlerken kişisel kanaatlerden önce o kişinin akademik anlamda edindiği verileri nasıl yorumladığını ve bu verilerin dayanaklarını, hangi yöntemi kullandığını ve o yöntemden hareketle hangi sonuçlara ulaştığını, ayrıca karşıt fikirlere yönelik eleştirilerin ne olduğunu merak ederim. Yani kişinin şahsi kanaatlerinden çok akademik anlamda ortaya koyduğu veri beni daha çok ilgilendirir. Ve bu noktada da yapılması gereken işte bizim verilere dayalı olarak konuşmamızdır. Yani ben öznel olarak kendi düşünce dünyamı bilimsel verilerle karıştırıp insanlara sunuyorsam o zaman burada akademik bir çalışmadan ziyade kişisel notlar ya da duygu dünyamıza yönelik bir etki yaratma amaçlı konuşmalar anlarım. Bu noktada belki şunu sorabilirsiniz: hocam biz bilimsel verileri aldık, yorumladık ve sonuçta bir kanaatimiz oluşuyor, bunu söylüyoruz. Zaten bunu söylemeniz gerekiyor. Bizim buradaki ifademiz şu: bu bireysel kanaatimizin dayanaklarını ortaya koyabilecek bir biçimde veriyle konuştuğumuz zaman işte o öznellikten kurtulmuş, özgün ve nesnel bir değerlendirme biçimine geçmiş oluyoruz. Zaten dikkat ederseniz pek çok tartışmada aslında tartışma olmuyor. Karşı taraf kendi görüşünü söylüyor, diğer taraf kendi görüşünü söylüyor ve ayrılıyor. Halbuki gerçekten akademik bir tartışma olması için ne olması gerekiyor? Burhani bir tartışma olması gerekiyor İslam filozoflarına göre. O da neye dayalı olacak? Elimizde öncelikle kavramlar olacak, sonra yöntem olacak ve bu yöntemden hareketle elde ettiğimiz veriler olacak. İşte burada ben sizin düşünce dünyanızı kabul edebilirim ya da reddedebilirim. Ama herhangi bir yönteme, kavrama, usule dayalı bir şekilde verileri ortaya koymazsanız o zaman ben sizi eleştirmek için herhangi bir nokta bulamayacağım. Zaten karşılıklı tartışma olarak nitelendirilen diyalogların tamamen monoloğa dönüşmesinin sebebi bu yöntemsizlik ve öznel kanaatlerin bilimsel veri gibi sunulmasından kaynaklanıyor arkadaşlar. Peki nasıl özgün olacağız?
Şimdi şöyle düşünün. Bir tez yazmaya başladınız ve o konuyla ilgili birçok kişi tez yazmış, kitap çıkartmış, bir sürü yayın yapılmış ve siz de o konuyu çalışıyorsunuz ve bir tezinizin olması gerekiyor. Peki buradaki sorun ne? Bu konunun çalışılması mı? Yoksa benim bu konuyu çalışılmış olduğu halde aynı tarz ve usulle o verili gerçekliği tekrar etmem mi? İşte sorun ikincisi. Bir konu çalışılmış olabilir. Fakat o konuyla ilgili çalışmayı yaparken benim orada yapmam gereken şey o konunun nasıl değerlendirildiğine dair önceki verileri göz önünde bulundurarak kendi yaklaşım biçimlerimi, yöntemimi ve usulümü ortaya koyarak ya da görülmemiş kaynaklar varsa, söylenmemiş bir fikir varsa onları bulup çıkartarak o konuyu çalışmaktır. Bir konuyu çalışırken aslında bizden beklenen şey o konuyu tümden bütün boyutlarla halledip mesela İbn Sina'nın bir fikrini İbn Sina'dan daha öteye taşımak değildir ilk etapta. Tabii ki hedefimiz bu olabilir. Tabii ki aramızdan İbn Sina'yı aşan filozoflar çıkmasını hedefleyebiliriz. Ama asıl olan şudur. Biz örnek olarak İbn Sina'nın bir fikrini çalışıyorsak İbn Sina'nın fikrine dair o yöntemi, o söylemi analiz edip analizlerimizden hareketle yeni bir takım şeyler ortaya koyabilecek bir bakış açısına sahipsek ya da İbn Sina'nın fikirlerinde keşfedilmemiş bir noktaya temas edebiliyorsak işte o zaman özgünlüğü yakalamış oluruz. İşte burada Warburton özellikle bir hususa dikkat çekiyor. Diyor ki özgünlüğünüz bilinen argümanları ortaya koyma yönteminde olabilir. Yani sizin özgünlüğünüz o konuyu ele alış şekliniz ve tekrar insanlara sunarken yeni bir yöntem ve biçimle sunmanız da olabilir. Ya da o aldığınız konuyla ilgili bilinmemiş, görülmemiş bir kaynağı bulup onu tespit edip onu insanlara sunabilirsiniz. Onun için de bizim özgünlükten kastımız o elimizdeki verileri yeni bir yöntem, yeni bir çerçeve, yeni bir sunuyla akademik bir disiplinle ortaya koyabilecek bir bakış açısını kazanmayı kastediyoruz. Ve burada da etkili olan temel unsurlardan bir tanesi oradaki örneklemi olduğu gibi almak değil, kendi metot ve usulümüzü net bir şekilde ortaya koyarak kendi örneklem alanımızı oluşturmaktan geçiyor. Yani biz bir örneği klasik metinlerde nasıl geçiyorsa aynı şekilde almak yerine bugünün sorunları üzerinden o problemi yeniden ele alarak belki bugünün insanına ışık tutacak bir açılım sağlayabiliriz. Ve bu da bizim eserimizin aslında özgün yönünü oluşturacaktır. Ve özgünlüğün temelinde de aslında temel birkaç husus var. Bunların birincisi bakış açısı. İkincisi problem kurma ve çözme yöntemimiz. Üçüncüsü o işte problem bulduktan sonra çözüme giden yoldaki uyguladığımız süreç ve kullandığımız kaynakça. Yani biz bir problemi tartışırken kendi bakış açımızdan o problemi akademik zaviyeden nasıl gördüğümüze dair bir yöntem, usul ve çerçeve geliştiriyorsak, kavramlarımızı sistematik bir şekilde tezin başından sonuna kadar analitik bir şekilde örüntüleyip bunların sonuçlarını sonuç bölümünde veri olarak insanlara sunabiliyorsak ve bunu sunarken de geçmiş birikimi görüp o geçmiş birikimin üzerine yeni bir yöntem, yol, usul ve çerçeve ortaya koyabiliyorsak aslında özgünlük noktasında da pek çok hususu gerçekleştirmiş oluyoruz. Bu nedenle de bir tezi ortaya koyarken, bir çalışmayı ortaya koyarken tezin temel çerçevesinin ne olduğunu ve ulaşacağımız sonuçlara dair yöntemimizin ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bunu zaten ilk müzakeremizden itibaren söylemiştik. Bugün özellikle ülkemizde birçok yerde yüksek lisans ve doktora programı var. Ve temel sorun şu, tezi elimize aldığımız zaman kendimiz açısından da geçerli ya da makalemizi ortaya koyarken ben bu makalede ya da tezde ne iddia ediyorum, ne sonuçlara ulaştım ve bu sonuçların bugünkü bilim dünyası için ya da insanlık için ne faydası var onu düşünmemiz lazım. O kadar farklı konularda, o kadar farklı ana bilim dallarında konuların tekrar ettiği, yeni bir açılımın sağlanamadığı ve sürekli olarak aynı kavramların geçmişte kullanıldığı şekliyle tekrar çalışılmasının bu topluma aslında pek faydası olmuyor. Onun için çalışmalarımızı yaparken özgünlük ve öznellik arasındaki ayrımı iyi yapmamız lazım. Ben eğer bir şairsem ya da bir hikaye yazarıysam ya da işte kitleleri coşturan bir hatipsem belki öznel yanımı ortaya koyarak kitleleri etkilemek için fikirlerimi o çerçeve içerisinde ifade edebilirim. Ama eğer akademisyensem bilimsel perspektifi bir tarafa bırakmadan eldeki verili gerçekliği doğru değerlendirip kendi inanç, düşünce, duygu dünyamı değil eldeki verilerin getirdiği sonuçları ortaya koymam gerekiyor. Şimdi şöyle diyeceksiniz hocam siz bir ilahiyat öğretim üyesi olarak İslam felsefesi anonim dalı öğretim üyesi olarak işte inançla işte bilimsel veri orada bir çelişkiye düştü.
O zaman nasıl bir tutum sergilersiniz? Bu noktada İbn Rüşd'ün ifade tarzı benim için çok değerlidir. Eğer dinle bilim çatışır bir noktada görünürse ya da inançlarınızla bilimsel gerçeklik çatışır gibi görünürse bu sizin bilimsel gerçekliği doğru anlamamanızdan, dini anlayışı, itikadi yapıyı doğru çözümlememenizden kaynaklanıyor. Çünkü dış dünyadaki gerçeklikle, yani Allah'ın yeryüzündeki yaratma şekliyle, bilimsel verilerle dini verilerin birbiriyle çatışmaması gerekir diyor. Çünkü hakikatte çatışmaz. Bunu ilahiyatçı yönüne söylüyorum. Ve bundan dolayı da din mi bilim mi diye sorulduğu zaman temel hareket noktasını bilim oluşturur. Çünkü bizim klasik literatürde ayet denildiği zaman hemen aklımıza Kur'an ayetleri gelir. Halbuki ayet denildiği zaman bilimsel gerçeklik de gelir. Ve İbn Rüşd'ün Faslun makalini de bu noktada önereyim. Faslun makali açtığınız zaman bilimsel gerçeklikteki o bütün verilerin bizim gerçekliği anlamamız noktasındaki işaretler olduğunu, aynı şekilde vahyin de insanların hakikati çözümlemesi için bir takım işaretler olduğunu söyleyen ve bunun birbirleriyle uyum içerisinde olması gerektiğini söyleyen bir yapı mevcuttur. Bunu da özellikle arada söylemem gerekiyor. Yani bilimsel gerçeklik net bir şekilde bize kendisini gösteriyorsa, akademik anlamda biz etik açıdan, yöntem açısından, perspektif açısından, vizyon açısından akademisyenliği ve bilim insanı profilini benimsemişsek, o zaman yapmamız gereken şey verileri kendi öznel dünyamıza göre çarpıtmak değil, verilerin doğru söylediğini kabul etmek ve o verilerin gerektirdiği şekilde de gerçekliği açıklama biçimini bulmak arkadaşlar. Akademisyenin zaten temel görevi de şudur. Toplumda insanlar eğer bazı şeyleri anlayamıyorsa akademisyen bunun gerçekliklerini tüm boyutlarda araştırıp doğru sonuçlara eriştirerek toplumu birçok tehlikeden koruyacaktır. Bundan dolayı da verileri ortaya koyarken nesnelliği bir tarafa bırakmamamız gerekiyor. Bu Warburton'la ilgili yaptığımız müzakerelerin de aslında sonuna geliyoruz. Bir kapanış oturumuyla Warburton felsefe okuma rehberi müzakeremizi bitireceğim. Hepinize ilginiz için teşekkür ediyorum. Kapanış oturumunda eğer merak ettiğiniz hususlar varsa önceki müzakereleri takip eden arkadaşlardan onları da yorum bölümüne yazarsanız onu da değerlendiririz. İlginiz ve katkınız için teşekkürler. Sağ olun, var olun.